Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size CoinMarketCap sitesini tanıtmak istiyorum. Neden? Çünkü kripto dünyasında önemli bir paya sahip olan bu site, bizlerin coinlerin fiyatlarını, borsaları takip etmemizi sağlayan bir site. O yüzden bu videoyu dikkatle baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum dostlar. Şimdi bu sitenin amacı fiyat takip sitesi bu. Yani coinlerin fiyatlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Şöyle ana sayfası bu şekilde. Aşağıya doğru geldiğimizde ilk bize gösterdiği şey ilk 100 coin. Bitcoin'den başlayarak ilk 100 coin'i ne yapmış? Burada bize sıralamış. Daha sonrasında zaten en alta indiğimizde görüyoruz. Diğer sıralamanın 100'ün üzerindeki coin'leri de bize sıralıyor. Buradan biz coinleri görebiliyoruz. Eğer istediğimiz bir coin varsa bu sıralamadan bakabiliriz. Mesela coin'in üzerine tıkladık. Tıkladığımızda bize böyle bir sayfa geldi. Bu sayfada bize şu kısımda coin'in fiyatını, yani bir Bitcoin mesela veya kriptonun fiyatını gösteriyor. Kriptonun altındaki kısımda eğer bu kriptoyu araştırmak istiyorsanız kendi sitesini veriyor, kriptonun kendi sitesini. Buradan bununla ilgili paylaşımlara ulaşabiliyorsunuz. Sonra bunun iletişim sayfalarına ulaşabiliyorsunuz. Bu Bitcoin veya başka bir coin olsun. Bu alt kısımda size yayınlıyor. Veya buradan white paper'larını, kriptoların white paper'larına ulaşım sağlayabiliyorsunuz dostlar. Aşağıya indiğinizde, hatta şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Bu şekilde aşağıya geldiğinizde ne yapmış? Grafikleri, kriptolarla ilgili grafikleri burada bize yayınlamış. Yani CoinMarketCap'ten siz fiyatla ilgili, kripto ile ilgili genel olarak her şeye ulaşabiliyorsunuz. Nelere ulaşabiliyorsunuz? Grafiklere, kriptoların sitelerine, white paper'larına, onun dışında bununla ilgili sosyal medya haberlerine veya normal haber sitelerindeki kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Buradan kripto hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Grafiği görebiliyoruz veya burada market diyor. Hangi marketlerde listelenmiş bu coinler, kriptolar, onları görebiliyoruz. Tarihsel veri şeklinde söylemiş. İşte şu tarihte bu fiyat ne kadarla açmış, ne kadarla kapatmış, en düşük ne kadar, en yüksek ne kadar, bunları görebiliyoruz. Onun dışında şöyle geldiğimizde bakın, sahipleri, proje bilgileri, proje ile ilgili bilgilere yer vermiş. Sonra cüzdanlar. Biz bu kriptoları hangi cüzdanlarda tutabiliriz, hangi cüzdanlara gönderebiliriz? Siz bunları da burada görebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında dediğim gibi haberlere ulaşabiliyorsunuz. Sosyal medyada bununla ilgili en son yayınlananlardan geriye doğru bakabilirsiniz dostlar. Veya derecelendirmeler, analiz, fiyat tahminleri, bu şekilde ne yapıyoruz? Kripto ile ilgili bilgiler edinebiliyoruz. Aşağıya geldiğimizde ne demiş? BTC fiyatı, canlı verileri, canlı verilere ulaşabiliyoruz veya kriptonun nedir? Yani bu kriptoyu araştırmadan eğer siz bu borsaya girmek istiyorsanız, borsada kripto alım satımına girmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Öncelikle teknik analizden önce temel analizini iyi yapmanız lazım. Nedir temel analiz? Bununla ilgili temel bilgileri edinmeniz, yani nedir? Ne işe yarar? Gelecek görünüyor mu? Gelecek vaat ediyor mu? Yani siz temel analiz bilmeden zaten bu kripto işine girmeyin derim dostlar. Aşağıya doğru indiğimizde ne olduğunu, ne işe yaradığını, bu kriptoların bize sunduğu hizmeti diyelim artık, neler verdiğini görebiliyoruz. Daha da aşağı indiğimizde var mı bakalım bir şeyler. Burada Bitcoin piyasaları, yani coin'in, kriptonun hangi piyasalarda yer aldığını gösteriyor. Ne kadar bir fiyatı, ne kadar hacmi olduğunu gösteriyor dostlar. Bu şekilde haberler var.
haberlere ulaşabiliyoruz dediğimiz gibi. Yani CoinMarketCap bizim kripto dünyasında önemli olan, bizim genel olarak kullanacağımız bir site. Buradan üst tarafı, yani şöyle ana sayfaya gelelim, buradan gösterelim. Üst tarafta bize neler sunuyor? Bunları gösteriyor. Genel olarak biz neyi kullanabiliriz? Şuradan sıralama, yani kriptoların sıralamasını, yani gördüğümüz kriptoları görebiliriz. Onun dışında genel olarak kullanacaklarımız takaslar demiş. Yer kısmına bakalım. Burada bizim kriptoları hani kullandığımız borsalar var. Yani burada biz CoinMarketCap'te yayınlanan borsaları görebiliyoruz dostlar. Yani kriptoları görebildiğimiz gibi borsaları da görüyoruz. Bize burada ne yapmış? Yine kriptoları sıraladığı gibi borsaları da sıralamış diyelim. Onun dışında şurada NFT piyasasına yer vermiş, işte portföy demiş, izlenecek listesini siz ekliyorsunuz. Kriptoların başındaki yıldızı işaretlediğinizde kendi izleme listenizi atabiliyorsunuz dostlar. Burada buna biraz sonra geleceğim, hatta buna ayrı bir videoda yapabilirim. CoinMarketCap yani siz diğer borsalardan kazanabildiğiniz gibi CoinMarketCap'ten de kazanabilirsiniz. Nasıl? Ücretsiz airdroplar ve buradaki elmas işareti. Bunlar bizim için CoinMarketCap kazanç yollarımız olabilir. Buna ayrı bir video ayırmak istiyorum dostlar. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada bir de learn, yani öğren kısmı var. Orada da yine kazanç elde edebiliriz. Airdroplar kazanabiliriz. Bunu ayrı bir videoda sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel şansların olduğu bir kısım. Onun dışında şurada gördüğümüz şeyler değişkenlik sağlayabilir dostlar. Yani kripto ile ilgili bize ne vermiş? Mesela Bitcoin'in karşısında şu anki anlık fiyatını vermiş. 24 saatlik değişimi, 7 günlük değişimini, piyasadaki değerini, yani ne kadarlık bir piyasa değeri var buradan görebiliyoruz. Bir kripto para biriminin dolaşımdaki arzının toplam piyasa değeri demiş. Dolaşımdaki arzın hacmi, ne kadarlık bir hacim var bu kriptoda veya dolaşan tedarik, bu hacmin ne kadarı dolaşımda veya son 7 günlük grafiğini şöyle basit bir şekilde göstermiş. Bu kısmı biz, yani CoinMarket'teki kriptonun karşısındaki bu kısmı biz özelleştirebiliyoruz. Şuradan istediğimiz şeyi çıkarıp ekleme yapabiliyoruz dostlar. Buradan mesela piyasa değerini çıkardığımda, değişikliği uygula dediğimde ne oldu? Buradaki piyasa değeri gitti veya tekrar başka bir şey, 30 günlük grafiği ekleyebiliriz mesela. Değişikliği uygula dediğimizde ne yaptık? Buraya 30 günlük grafiğimiz basit görünümde geldi karşımıza. Bunu da çıkaralım şöyle. Biraz önceki piyasa değerini uygula dedik. Bu şekilde dostlar biz CoinMarketCap'i kullanabiliriz. Basit olarak işimize yarayacak kısımlar bunlar. Borsaları görebiliriz. Şuradan takaslar, yer veya İngilizce olarak bakıyorsak eğer exchange spot kısmından ne yapabiliriz? Biz borsaları görebiliriz. Veya buradan alt kısımdan ya da kriptoların ranking kısmından ne yapabiliriz? Kriptoları, ilk 100 kriptoyu ve aşağı indiğimizde daha da fazlasını ne yapabiliriz? Görebiliriz. Şimdi burada bize lazım olacak bir püf nokta var. Biz herhangi bir kriptoyu alıyoruz veya satıyoruz veya cüzdanımıza aktarıyoruz. Bununla ilgili bizim ihtiyacımız olan bazı şeyler oluyor. Ne mesela? Bunun kontrat adresleri. Burada bakalım. Hatta şöyle bir arama yapalım. Mesela nedir? Bitcoin olmasın da başka bir kripto olsun, token olsun. Şuradan MetaDog
Girdik buna. Metadog diye bir tane kripto. Bunun fiyatını burada anlık fiyatını göstermiş. Ne kadar bir artış olduğunu göstermiş dostlar. Altta grafiğini görüyoruz. Şu anda benim göstermek istediğim, hani buradan sitesine gidebilirsiniz. Bilmem neyine gidebilirsiniz. White paper'ını görebilirsiniz bu kriptoların. Şu an göstermek istediğim nedir? Bu kriptoları ben mesela satın aldık herhangi bir borsadan ve cüzdanımıza atmak istiyoruz. Cüzdanımıza atarken ihtiyacımız olan bir kontrat adresi var ve bu kontrat adresini biz CoinMarketCap'te bu kısımdan ne yapabiliriz? Kopyalama yapabiliriz ve kopyalayıp yapıştırdığımızda bu kripto bizim cüzdanımızda görünecek. Evet dostlar, söylediğim gibi buradan kriptoları cüzdanlara veya işte herhangi bir yerde bulmak için kontrat adresi istiyorsa eğer, bunu CoinMarketCap'ten o kriptonun sayfasından ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Bu bizim için önemli. Çünkü cüzdanlara işte airdroplar geliyor, bilmem başka bir şeyler, kriptolar atmak istiyoruz. Bunları bu kontrat adresini girerek cüzdanımızda görebiliriz dostlar. Bunun dışında yani dediğim gibi kriptonun ismini veya simgesini, kısa halini biliyorsanız eğer, şu sağ üst köşedeki arama kısmında ne yapabilirsiniz? Arayabilirsiniz. Mesela Shiba Inu veya ne olabilir? Alpha Token olabiliriz veya Ankara diyelim. Bunu Ankara diyorum artık yani. Bu Ankara'yı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani arattırarak burada istediğimiz kriptoya ulaşabiliriz. Yeni çıkacak airdroplar olur. Hangi borsada listeleneceğini bilmiyor olabilirsiniz. Onları da buradan airdrop'u aratabilirsiniz. Yani çıkacak kriptoyu aratabilirsiniz. Ve o kriptoyu, yani hangi borsalarda olduğunu biraz önce gösterdiğim gibi, mesela MetaPets demiş. Bunun buradan hangi borsalarda olduğunu görebiliyoruz demiştik. Şuradan markete girdiğimizde PancakeSwap'ta listelenmiş mesela bu. Hangi? MetaPets PancakeSwap'ta listelenmiş. Yani bu şekilde biz CoinMarketCap'i kullanabiliriz. Ben genel olarak açıklamaya çalıştım dostlar. Umarım işinize yarar. Umarım kullanırsınız. Çünkü temel analiz konusunda eğer kripto alıp satan biri olmak istiyorsanız veya öyle biriyseniz, bu site sizin kullanmanız gereken bir site. Kripto varlıklarına siz ne yapabilirsiniz? Buradan ulaşabilirsiniz. Araştırmanızı temel olarak bir başlatabilirsiniz diyelim dostlar. Bu videonun seri halinde devamı gelecek dostlar. Abone olup videoları da beğenirseniz sevinirim. Abone olduğunuzda bunun devamına ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.